Arkadaşlar hoş geldiniz. Karda ve drift'te buz yapma kararı aldık. Buzda ve karda drift yapma kararı aldık. Bunun için de uygun şartları yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk kuralımız lastikti. Gördüğünüz gibi karda drift yapabilmek için uygun lastiği kendi şartlarımızda, kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Tabii bunun için önce bir sürü yabancı video izledik. Motosiklet ağırlık özellikle. Genelde bu tarz lastikler yapıyorlardı. Biz de bugün oturduk. Tüm inceliklere, tüm detaylarıyla bu lastik nasıl yapılır onu size göstermek üzere çalıştık. Ve geçelim videomuza. Oğlum her videoda olmak zorunda mısın? Bana havşabaş civata lazım. Tahmin ediyorum 4'lük 5'lik işimi görür. Aynen. Bu işimi görür abiciğim. Bundan Kaç tane? 250-300 tane lazım. Bir bu kadar da somun lazım bana bunun karşılığı. Pulu da tabii bir nereden baksan 800 tane almam gerekecek. Kart geçer mi? Şimdi nereye gidiyoruz biz? VIP'mizi almaya geldik. Vay be beni bekliyor. Aracı kuaföre verdik. Biraz krepe, biraz röfle yaptırdık arabanın içine. Bakalım. Ama olmuş. Güzel olmuş. İyi güzel yapmışlar ya, sevdim, beğendim. Bir de düşe kaput olursa çok sevineceğiz. İstanbul çarpıyorlar. Yaptırıyorum bir daha çarpıyorlar. Yaptırmıyorum artık daha doğrusu. Sen bunu nerede yapacaksın? Burada. Yok o değil, yarış. Sarıkamış. Sarıkamış. Kars'ta. Kardayız biz, buzda değiliz. Tamam, Yani bayağı buz da var. Tamam anladım, bayağı karın içinde. Abi şimdi 400 tane aldım. 400 tane şey var, getireyim onları. Lastik Tamam. başına 100 tane olmalı. 200 santim çap. 200 santim. Tamam. 8 santimle bir atsak. Ben 10 santim diye düşünmüştüm. 10 santim zaten çok yakın. Benim bak izlediğim videoda 3 tane sıra halinde var. 15-20 santimde bir var. Ben çok daha sık yapacağım bunu. 10 santimde bir yapsak 200 bölü 10 20. 5 lira yapar. 20. 100 tane atarız bugün. Şu arayda bir. Bir tane bakarız, bir tane lastik yaparız. Bir kere bütün vidalarımızı ayıralım her lastiğe. Eğer ki attığımızda içimize sinmiyorsa bir nalbura gider doldururuz yani, ne yapalım. Olur. Her zaman ne olacağını bilemezsin. Şapla. Nasıl sokacaksın abi, bu bayağı bildiğin yok gibi. Şeyi matkap Kapatıyor mu? Sen bunu buradan bir sok abi. Lastik esnek malzeme ya, kapatıyor muhtemelen. Sokamazsın abi bunu buradan, sen buna çekişle çivi çaksan çakamazsın. Deliği O biraz zaman- büyüteceğiz, matkabı Tamam. ucu biraz kalın açar mısın abi? Onda değil de biz normal matkabı alsak onun dönüş... Olur zaten bu deneme. Ayarlarsın, önemli. Olacak abi. Abi olacak dedin, 400 tane olacak biliyorsun değil mi? Mis. Bence Mis. 10 numara. Mis. Evet abi güzel oldu. Gayet güzel. 3, 4, 5. 3 tane attık 150. Kabaca. Elektrikli işi bayağı kolaylaştırdı. Daha zorlama.
Bana bunu söyleme. Daha birincisi bu. Ne demişler, başlamak bir işin yarısıdır. Yani 2 tane yapmış sayıyoruz. Var. Bu arada çaktırma. Bir tanesini de tamamlamadık ha. Artistik yapıyorum burada. Neyse. Çok seksi durmadı mı? Mümkün olduğunca bütün civatalara Loctite sürmeye çalışıyorum ki vidaların olası bir gevşeme şansı kalmasın. Şimdi buralarda bu Japon yapıştırıcısı gibi kalacak. Gördüğünüz gibi. Şöyle her birinde var. Bir daha bu civataların kendi kendine gevşeme imkanı yok. Arkadaşlar, vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur. Yapmak isteyenler için özellikle. Şimdi bu kadar maceralı günün ardında bu lastikleri bitirdikten sonra ne yapacağız? Tabii ki drift zamanı. O da bir sonraki videoda. Hoşça kalın.